Hayatımızın son anında bilincimizde neler yaşanıyor? Işıktan bir tünel, bedenimizin dışına çıkmak, huzur dolu garip bir his. Binlerce yıldır insanlar ölüme yakın deneyimler hakkında hikayeler anlatıyor. Peki ya bu deneyimlerin arkasında beynimizin salgıladığı gizemli bir molekül olabileceğini söylesek? Bugünkü konumuz popüler kültürde ruh molekülü olarak da bilinen DMT'nin ölüm anındaki bilinç deneyimleriyle olası bağlantısı. Bu konu hem bilimsel açıdan heyecan verici hem de ruhsal yönüyle düşündürücü. Eğer merak ediyorsanız sıkı durun. Bilim, bilinç ve ölümün kesiştiği bu sıra dışı yolculuğa birlikte çıkıyoruz. DMT oldukça güçlü bir halüsinojenik, psikedelik moleküldür. Doğada çeşitli kaynaklarda bulunur. Örneğin Amazon'da yerli halkların kullandığı ayahuasca adı verilen içeceğin içinde bazı bitkilerden elde edilen DMT ana etken madde olarak yer alır. Hatta düşük miktarlarda kimi hayvan ve insan dokularında bile DMT izlerine rastlanmıştır. Son yıllarda Michigan Üniversitesi öncülüğündeki bir ekip ilk kez memeli beyinlerinde doğal olarak DMT bulunduğunu bilimsel olarak ortaya koydu. Yani DMT sadece egzotik bitkilerden elde edilen bir madde değil, vücudumuzda da eser miktarda üretilen doğal bir bileşik. Beyinde DMT üretimi teorileri. DMT'nin vücut tarafından üretilip üretilmediği bilim insanlarının uzun süre merak ettiği bir konuydu. 1990'larda Rick Strassman, insanlar üzerinde DMT enjeksiyonu yaptığı deneyler sonrasında cesur bir teori ortaya attı. Strassman'a göre beynimizin ortasında yer alan epifiz bezi, namı diğer üçüncü göz, belirli koşullarda DMT üretip salgılıyor olabilirdi. Hatta Strassman, DMT'yi ruh molekülü olarak adlandırarak doğum ve ölüm gibi aşırı durumlarda bu molekülün salgılanıp bilincimizi etkilediğini ileri sürdü. O dönem için bu sadece bir hipotezdi. Zira beyinde DMT'nin varlığı henüz kanıtlanmamıştı. Yıllar içinde yapılan çalışmalarsa bu fikri destekleyen veriler sunmaya başladı. Jimo Borjigin liderliğindeki araştırmacılar, sıçan beyinlerinde DMT sentezleyen nöronlar tespit etmeyi başardı. Üstelik bu DMT üreten hücreler yalnızca epifiz bezinde değil, aynı zamanda beynin neokorteks ve hipokampus gibi öğrenme ve hafızadan sorumlu bölgelerinde de bulunuyordu. Bu bulgular, DMT'nin beyin tarafından doğal olarak üretilebildiğine dair ilk doğrudan kanıtlardı. Kısacası beynimiz uygun koşullar altında kendi ruh molekülünü üretebilecek donanıma sahip olabilir. DMT'nin etkileri ve spiritüel deneyimler. DMT kullanıldığında kişinin algı dünyası adeta altüst olur. Etkisi birkaç dakika gibi kısa sürse de son derece yoğundur. Bir anda gerçeklik duygusu kaybolur ve yerini masalsı bir alem alır. Hayal edin, gözleriniz açıkken birden kendinizi bambaşka bir boyutta buluyorsunuz. Sanki bir rüyanın içine dalmış ya da gelişmiş bir sanal gerçeklik. VR simülasyonu takmış gibisiniz. Çevreniz canlı renklere, karmaşık geometrik desenlere ve sürekli değişen şekillere bürünebilir. Zaman, algınız tamamen bozulur. Birkaç dakika size saatler geçmiş gibi gelebilir. Bir DMT deneyimi yaşayanlar, genellikle kelimelerle tarif etmesi güç, derin bir yolculuktan bahseder. Örneğin birçok kullanıcı kendini bedeninden ayrılmış ve başka bir aleme geçmiş gibi hisseder. Hatta bulunduğu mekanın dışında yukarıdan kendi bedenine baktığını söyleyenler vardır. Kimileri karanlık bir boşluktan, tünel gibi bir yoldan geçip ışık dolu bir ortama ulaştığını anlatır. Bu esnada karşılaştıkları tuhaf varlıklardan bahsedenler de olur. Sanki farklı bir boyutta yaşayan bilinçli varlıklar onlarla iletişim kurmuş gibi. Duygusal açıdansa yoğun bir huzur, coşku veya hayret duygusu kaplayabilir. Hatta pek çok kişi bu süreçte güçlü bir birlik ve aşkınlık hissi yaşadığını dile getirir. Ego, ölümü denilen, kişinin kendi benlik duygusunun eriyip evrenle bir olması hali,
DMT etkisi altında sıkça rapor edilen bir deneyimdir. Bu deneyimler o kadar derin ve sıra dışıdır ki, DMT kullanan birçok kişi bunun sadece kimyasal bir halüsinasyon olmadığını, adeta ruhsal bir yolculuk olduğunu düşünür. Hatta bazıları farklı bir boyuta gittim veya yüksek bir bilinçle temas kurdum diyerek deneyimlerini manevi terimlerle açıklar. Amazon'daki yerli kültürlerin DMT içeren ayahuasca ritüellerinde ruhlar alemiyle bağlantı kurduklarına inanmaları da bu molekülün uzun zamandır bir spiritüel araç olarak görüldüğüne işaret eder. Modern araştırmalarda Grassman'ın deneklerinin de benzer şekilde DMT altında derin mistik vizyonlar yaşamaları bu maddeyi gerçekten de ruh molekülü unvanına layık kılıyor. DMT ve ölüm. Beyin DMT salgılıyor mu? Bunca güçlü ve gerçeküstü vizyonlar yaşatan DMT'nin ölüm anındaki deneyimlerle benzerliği akla şu soruyu getiriyor. Beynimiz ölürken gerçekten DMT salgılıyor olabilir mi? Yani yakın ölüm deneyimlerinin kaynağı vücudumuzun son anlarında ürettiği bu molekül mü? Ölümün eşiğinden dönen pek çok kişinin anlattıklarına baktığımızda DMT etkileriyle şaşırtıcı paralellikler görülüyor. Kalbi durup yeniden çalıştırılan veya klinik olarak kısa süre ölüp geri dönen insanlar ortak bazı temalardan bahsediyor. Örneğin çoğu bedenimden çıkıp yukarıdan kendimi izledim diye tarif ediyor. Ardından karanlık bir tünelden geçip uzakta parlak, huzur veren bir ışık gördüm diyenler çok oluyor. Bu süreçte kimisi uzun zaman önce vefat etmiş yakınlarıyla veya manevi figürlerle karşılaştığını anlatırken, kimisi tarif edilemez bir huzur ve koşulsuz sevgi duygusu hissettiğini vurguluyor. Hatta bazıları sanki başka bir alemden geri dönme zamanın geldi şeklinde bir mesaj aldığını ve bunun üzerine bedenine döndüğünü belirtiyor. Bu deneyimler dikkat ederseniz DMT vizyonlarında rapor edilen unsurlarla büyük benzerlik taşıyor. İşte bu yüzden bilim insanları yıllardır ölüm anında beyin bir DMT seli mi yaşatıyor sorusunu araştırıyor. Beynin oksijen azaldığında veya büyük bir travma anında kendini korumak ya da bilinci yumuşatarak kapatmak için adeta bir kimyasal fırtına estirip bol miktarda DMT salgıladığı hipotezi gündemde. İlk başta spekülatif duran bu fikir, son yıllarda deneysel bulgularla da desteklendi. 2018'de yapılan bir laboratuvar deneyinde kalp durması yaşatılan sıçanların beyninde DMT seviyelerinin ani şekilde yükseldiği tespit edildi. Yani ölmekte olan beynin son bir ışık gösterisi yaparcasına DMT salgıladığına dair somut bir ipucu elde edilmiş oldu. Bu elbette hayvan deneyi, ancak insan beyninde de benzer bir mekanizma olması olası. Eğer gerçekten beynimiz ölüm anında DMT üretiyorsa, o tünelin ucundaki ışık ve diğer vizyonlar kısmen bu doğal kimyasalın eseri olabilir. Şu anda insanlarda bunu doğrudan ölçmek teknik olarak zor. Dolayısıyla DMT'nin ölüm anında salgılanıp salgılanmadığı kesin olarak kanıtlanmış değil. Ancak ruh molekülü teorisi bilim dünyasında ciddiye alınıyor ve araştırmalar sürüyor. Düşünsenize, beynimiz son nefesimizde bize belki de korkuyu azaltmak için halüsinojenik bir armağan sunuyor olabilir. Bu fikir hem biraz ürkütücü hem de inanılmaz derecede ilginç.